Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bugünkü ekonomik takvime yine bir bakalım. İnşaat izinleri var ve bugün üfe var. Yani üfe de önemli bir veri, tüfe gibi. Ama tüfe kadar volatilite yaratacak bir veri değil. Ama yine de bu da önemli bir veridir. Veriye baktığımızda da aylıkta bir yükseliş görünüyor. Yine işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Bu da önemli bir veridir. Burada da 200K'lık bir beklenti var. Onun haricinde yine bölgesel FED başkanlarının konuşmaları var. Bir de iyi seviyenin aylık raporu var. Şimdi bugünkü ekonomik takvim dediğim gibi çok önemli bir veri olmasa da yine de önemli bir veri. Şimdi bizim asıl bakmamız gereken FED faiz monitörü göstergesi. Şimdi bunu Investing'den bakıyordum ama bu siteden daha sağlıklı görünüyor. Şimdi buradaki oran 50 pipslik artış ifade ediyor. Buradaki oran da 25 pipslik artışı ifade ediyor. Ne zamanın? Mart ayının 23'ündeki faiz kararında. Şimdi bu 50 pipslik artış enflasyon verisinde yaklaşık %12'ye çıkmıştı ama şu anda ufak geriye düşmüş, 9.2'ye düşmüş. Bunun mümkün olduğunca aşağıya gelmesi gerekiyor. Bu geçtiğimiz cumaydı herhalde, ayın 3'üydü. Neredeyse 2 hafta oluyor. Geçtiğimiz cuma mı? Neyse, bu tarım dışı istihdam verisinde 50 pipslik artış 0.4'tü. Tarım dışı istihdam çok güçlü geldi. Üzerine bir de enflasyon da güçlü geldi ve bu %12'lere kadar çıktı. Şimdi bir nebze aşağıya düştü ama tabii ayın 3'ündeki orana göre baktığımızda yine çok fazla bir artış görünüyor. Yani 25 kata yakın burada bir artış görünüyor. Şimdi tüm bu görüntüler bize şunu söylüyor. Enstrümanların üzerinde yine bir baskı var ama bu baskı kısmen böyle çok cüzi bir miktarda hafiflemiş görünüyor. Şimdi de tüm bu görüntüye göre risk iştahını nasıl ayarladım? Algoritmanın işleme gireceği risk iştahını izah etmiş olayım. Yine risk iştahım nötrdür. Yani şuradaki hedef kanal %100 dolmadan işleme girmiyor. Alım yapacağı enstrümanlarda fiyat algoritmanın verdiği hedef kanal kadar bir düşüş olduğunda işleme girecek. O yüzden nötrdür. Ayar kısmını da şöyle göstermiş olayım. Yani %100 hedef kanal kadar düşüş gördüğünde alıma başlıyor. Ve kanalın 2 katı kadar olan kısımda da alım işlemini sonlandırıyor. Toplamda da 3 tane alım yapmış oluyor. O 3 tane alımda yeşil çizgilerle ifade ediliyor. Kırmızı çizgilerde o enstrüman için satış bölgesini ifade etmekte. Şimdi dolar endeksi 104.58 gelirse
algoritma sell yapacak. USDJP'ye 135.28 gelirse sell işlemi yapacak. Euro USD 1.06.34 gelirse buy işlemi yapacak. GBP USD 1.19.52 gelirse buy işlemi yapacak. Tesla henüz açılmadı. Nasdaq 12.459 gelirse buy işlemi yapacak. S&P 500 4.091 gelirse buy işlemi yapacak. Bitcoin 24.085 gelirse buy işlemi yapacak. Ethereum 1616 gelirse buy işlemi yapacak. AVAX 19.25 gelirse buy işlemi yapacak. Altın 1818 gelirse buy işlemi yapacak. Gümüş 21.15 gelirse buy işlemi yapacak. Şimdi elimde de yaklaşık 18 tane işlemim var. Şu anda bu 18 tane işlem yaklaşık 276 euro civarında zarar yazmış görünüyor. Tabii varlığında 842 euro görünüyor. Şimdi şu tabloya göre orta ve uzun vade bu enstrümanları taşımak doğru değil. Zaten temel haber akışta buna müsait değil. Portföyü orta ve uzun vade için oluşturmaya ne zaman başlayacağım? Önemli bir ABD verisi kötü geldiğinde başlayacağım. Yani bu yine bir TDI verisi olabilir, enflasyon verisi olabilir. Beklentilerden kötü gelirse tekrar tüm enstrümanlar rahatlar ve o rahatlamayla birlikte enstrümanlar tekrar yükseliş trendine girdi diyebilirim. O zaman da yükseliş yaparken portföyü oluşturacağım ve portföyü de oluştururken daha önce de söylediğim gibi Tesla, AVAX ağırlıklı yapacağım ama Euro ve GBP gibi paritelerde zirvelerden epey bir aşağıya geldi. Bu mesela Euro onları görmüştü, yaklaşık şu anda 300 pips aşağıda. O yüzden bunlardan da eklemeler yapabilirim. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Çok önemli bir veri olursa, bir haber akışı olursa bu videoya ek yaparım. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.